Hiç düşündünüz mü? Bir cümle insanın hayat yönünü değiştirebilir mi? Bazen tek bir söz kırılmış bir kalbi onarır. Bazen bir hitap kalabalıkları ayağa kaldırır. Bazen de yanlış söylenmiş bir kelime yıllarca unutulmayacak bir iz bırakır. Çünkü söz yalnızca ağızdan çıkan ses değildir. Söz insanın zihnine, kalbine ve ruhuna dokunan görünmez bir kuvvettir. İşte bu yüzden konuşmak herkesin yaptığı bir eylemken etkili konuşmak incelikle öğrenilmesi gereken bir sanattır. Ses ve söz insanlık tarihi boyunca en görünmez fakat en etkili kuvvetlerden biri olmuştur. Kimi zaman imparatorlukların çöküşüne, kimi zaman yeni medeniyetlerin doğuşuna zemin hazırlayan bu güç, yalnızca havada titreşen seslerden ibaret değildir. Kelimeler zihinleri şekillendiren, kalplere yol bulan ve ruhları harekete geçiren derin bir tesire sahiptir. Peki aynı kelimeler birinin dilinde büyüleyici bir şahesere dönüşürken neden bir başkasının ağzında sıradan bir gürültüye dönüşür? Bu farkın adı etkili konuşma sanatıdır. Etkili konuşmak, güzel kelimeleri peş peşe dizmek ya da sesi yükselterek dikkat çekmek değildir. Asıl mesele, insanın kendi iç dünyasıyla muhatabının zihni arasında zarif bir köprü kurabilmesidir. Bu köprünün ilk taşı ise sanıldığının aksine konuşmakla değil, dinlemekle konur. Çünkü iyi bir hatip, sözden önce sessizliği anlayan kişidir. Dinlemeyi bilmeyen doğru kelimeyi de bulamaz. Karşısındakinin suskunluğunu, bakışını, tereddüdünü ve ihtiyacını okuyamayan biri, onun kalbine dokunacak cümleyi kuramaz. Anlamak, anlatmanın ön şartıdır. Güçlü bir hitabet, üç temel unsur üzerine yükselir: öz, biçim ve can. 1. Sözün özü, samimiyet ve doğruluk. Zihinde berraklaşmamış hiçbir fikir, dilde tesirli bir söze dönüşmez. Ne söyleyeceğini bilmek, bilginin gücüdür. Fakat onu abartıdan, yapay övgülerden ve gereksiz süslerden arındırarak sunmak, samimiyetin gücüdür. İnsan zihni mantık arar, insan kalbi ise samimiyete inanır. Bu yüzden etkili sözün ilk şartı dürüstlük ve açıklıktır. Sözü değerli kılan yalnızca güzel söylenmesi değil, hakikate yaslanmasıdır. 2. Sözün biçimi, estetik ve ölçü. Etkili konuşma bir nehrin akışı gibidir. Ne önüne geleni sürükleyen taşkın bir sel olmalı, ne de yatağında kuruyup kalan cılız bir akıntı. Sesin tonu, kelimelerin ritmi, vurgunun yeri ve suskunluğun ölçüsü bu akışı belirler. Bazen en etkili cümle, söylenmeden hemen önce verilen kısa bir sessizlikte doğar. Yerinde yapılan bir duraklama, dinleyicinin zihninde büyük bir kapı açabilir. Doğru yerde yükselen, doğru yerde yumuşayan bir ses, sözü kuru bir anlatımdan çıkarır, canlı bir etkiye dönüştürür. Çünkü kelimeler yalnızca anlamlarıyla değil, söyleniş biçimleriyle de iz bırakır. Kelimeleri seçerken gösterilen özense, muhataba verilen değerin en açık göstergelerinden biridir. 3. Sözün canı, beden dili ve göz teması. Söz ağızdan çıktığında yalnız değildir, beden de ona eşlik eder. Duruş, bakış, el hareketleri ve yüz ifadesi çoğu zaman kelimelerin söyleyemediğini tamamlar. Göz teması, konuşanla dinleyen arasında kurulan en güçlü bağlardan biridir. Muhatabının gözlerine bakarak konuşan insan, kelimelere ihtiyaç duymadan şu mesajı verir: "Seni görüyorum, seni önemsiyorum ve sana değer veriyorum." Dik bir duruş özgüveni, açık eller samimiyeti, sakin bir bedense güveni temsil eder. Bu yüzden etkili konuşmak, yalnızca dilin değil, bütün varlığın katıldığı bir sanattır. Unutulmamalıdır ki, kelimeler birer tohum gibidir. Onları nereye, nasıl ve hangi niyetle ektiğiniz, sonunda nasıl bir mahsul alacağınızı belirler. Etkili konuşmak, doğuştan gelen bir yetenekten çok sabırla işlenen bir zanaattir. Her kelime biraz düşünce, her cümle biraz karakter taşır. Çünkü dil, insanın aynasıdır. İnsan neyse, sözü de odur. Sözünü güzelleştirmek isteyen önce kendini inşa etmelidir. Zira dilini terbiye eden insan, yalnızca konuşmasını değil, bakışını, duruşunu ve dünyayla kurduğu ilişkiyi de değiştirir. Etkili söz, insanın içindeki düzenin dışarıya yansımasıdır. Kimi söz geçip gider, kimi söz ise insanın içinde uzun süre yankılanır.
Öyleyse kelimelerimiz aceleyle savrulan sesler değil, düşünülerek, hissedilerek ve yerini bularak bırakılan izler olsun. Sözünüz berrak, niyetiniz temiz, tesiriniz kalıcı olsun. Hoşça kalın.